Herkese merhaba. Bugünkü aracımız sadece özgün bir araba değil, aynı zamanda ticaret dünyasında bir kahraman sayılabilir. Çünkü bu araba bir zamanlar bir uçak firmasını tam anlamıyla batmaktan kurtardı. Dünya tarihi ile ilgileniyorsanız Messerschmitt'in 2. Dünya Savaşı sırasında en önemli uçaklardan biri olan Bf-109'un üreticisi olduğunu sanırım biliyorsunuzdur. Peki Messerschmitt'in arabalarla ne ilgisi var derseniz yanıtı videomda. İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya savaştan mağlup olarak çıkmıştı ve doğal olarak Alman firmalarının silah üretimi yapması yasaklanmıştı. Büyük bir uçak üreticisi olan Messerschmitt de faaliyetlerini sürdürebilmek için farklı alanlara yönelmek zorunda kaldı. Bu dönemde Messerschmitt bünyesindeki uçak mühendislerinden biri olan Fritz Feld, tekerlekli, kapalı ve motorlu bir ulaşım aracı tasarlamayı teklif etti. Böylece Messerschmitt ile işbirliği içinde KR-200 modeli geliştirildi. Messerschmitt KR-200 1955 ve 1964 yılları arasında Almanya'da üretildi. Tasarımı ve mühendislik yaklaşımıyla dönemin en dikkat çekici mikro otomobillerinden biri hale geldi. Bu aracın ortaya çıkış hikayesi sadece otomobil tarihi açısından değil, savaş sonrası Almanya'nın endüstriyel dönüşüm süreci açısından da çok önemliydi. KR harfleri Almanca Kabinenroller yani kabinli scooter anlamına geliyor. KR200 önceki model olan KR175'in daha gelişmiş bir versiyonuydu. KR175 1953 ile 1955 arasında üretilmişti ve yaklaşık 15.000 adet satılmıştı. Ancak 1955'te piyasaya sürülen KR200 hem daha güçlü hem de daha konforlu bir model olarak kısa sürede ilgi çekmeyi başardı. Fiyatı bugünün parası ile 7.600 euro gibiydi. İlk yıl 12.000 adet ve toplamda ise 41.000 adet satıldı. Bu 3 tekerlekli araç önde 2 tekerlek, arkada ise tek bir tahrik tekerleği üzerinde duruyordu. Yolcu koltuğu arkasında yer alan motoru yalnızca 191 cc hacminde 2 zamanlı tek silindirli bir yapıda tasarlanmıştı. Yaklaşık 10 beygir gücündeki bu motor 230 kilogramlık aracı 90 kilometre hıza kadar ulaştırırken aracın yakıt tüketiminin de çok düşük tutulmasını sağladı ve bu da onu 1950'li yılların ekonomik kriz ortamında oldukça cazip bir seçenek haline getirdi. Ancak KR200'ü özel kılan sadece küçük motoru ve düşük yakıt tüketimi değildi. Tasarımı tam anlamıyla benzersizdi. Kabin kısmı savaş uçaklarındaki kokpite benzer bir şekilde şeffaf, üstten açılır bir şekilde tasarlanmıştı. Bu da araca hem fütüristik hem de aerodinamik bir görünüm kazandırıyordu. İç mekanda ise sıra dışı oturma düzeni, sürücünün önde, yolcunun ise doğrudan sürücünün arkasında oturabileceği gibi yerleştirilmişti. Bu tandem biçimli oturma düzeni sayesinde aracın genişliği oldukça dar tutulmuş, böylece rüzgar direnci azaltılmıştı. Direksiyon simidi yerine uçaklardaki gibi bir kumanda kolu kullanıldı. Bu da Messerschmitt'in havacılık geçmişinin etkilerini açıkça gösteriyordu. Ayrıca aracın en sıra dışı özelliklerinden biri de geri vites sistemiydi. Bu arabada 4 ileri vites vardı. Ancak klasik bir geri vites dişlisi yoktu. Hem şaşırtıcı hem de yaratıcı bir çözüm olarak KR200 geri gitmek için motorun ters yönde çalıştırılmasını gerektiriyordu. KR200 küçük gövdesine rağmen içinde 2 kişiyi rahatça taşıyabiliyordu. Bagaj bölmesi olmasa da gündelik ulaşım için yeterli alan sundu. Üretimi boyunca birkaç farklı versiyonu da piyasaya sürüldü. Örneğin KR201 adıyla lüks bir model tasarlandı. Ayrıca üstü tamamen açılan kabrio modelleri de üretildi. Yıl 1955 olduğunda Batı Almanya artık NATO'ya katılmıştı. Bu nedenle de silah üretiminin önünde bir engel kalmamıştı. 1956'da ise Messerschmitt'in uçak üretmesine tekrar izin verildi. Ama KR200 gibi mikro arabalar sayesinde firma çok zor bir dönemi atlatmayı başardı. Aynı yıl Messerschmitt araçları üretmeyi durdurma kararı aldı ve Regensburg'daki fabrikayı tasarımcısı Fritz Feld'in kurduğu FMR isimli firmaya sattı. 1960'lı yılların ortalarına gelindiğinde mikro otomobillere olan ilgi azalmış, insanların alım gücü artmış ve daha büyük otomobiller tercih etmeye başlanmıştı. Bu nedenle KR200'ün üretimi 1964 yılında durduruldu. Ancak KR200 günümüzde hala otomobil meraklıları ve koleksiyoncular arasında çok değerli bir klasik araç olarak kabul edilmektedir. İyi korunmuş bir KR200 modeli antika araç fuarlarında ve müzayedelerde yüksek fiyatlarla satılabiliyor. Küçük yapısına rağmen teknolojik ve tasarımsal olarak son derece yaratıcı olan bu araç hem otomotiv tarihinde hem de Alman sanayisinin savaş sonrası toplanma sürecine dair önemli ipuçları sunuyor. Messerschmitt KR200 sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir dönemin ruhunu da yansıtan bir mühendislik harikası.